Şöyle bir gözlemim var bu hayatta. Kendine güvenmekle ilgili tavsiyeleri öğrenci olsun, çalışan olsun. Hemen herkes eğer her gün değilse bile hayatının bir döneminde mutlaka ya dinlemiştir ya da okumuştur. Kendine güvenirsen her istediğini başarabileceğini, her zorluğu aşabileceğini, hayatta kendin için ne istiyorsan elde edebileceğini anlatan onlarca video izlemiş, makale okumuş, bu konuyla ilgili neredeyse tavsiye bombardımanına tutulmuş insanların yine de diyorum, sevmedikleri işlerde çalışıyor olması, bir türlü yırtamamış olması, önemli bir kısmının da kronik depresyonla mücadele ediyor olması ne kadar da manidar ama öyle değil mi? Şimdi bazı kavramlar vardır hayatımızda önemli yer tutar. Mesela dürüstlük, namus, adalet, hakkaniyet gibi. Bunlar hatta bu kavramlar hiç değer vermeyen insanların bile dilinden düşmez. Özgüven de aynı bu kavramlar gibi içi boşaltılmış bir şekilde hemen herkesin dilinde. Aman dikkat arkadaşlar. Bu özgüven sizin iş hayatındaki en büyük zayıflığınız olabilir. Şimdi kafa karışıklığı olmaması için şunu öncelikle bir netleştirelim. Hayatta başarılı olmak isteyen birisinin özgüvenli olması şart. Bu çok önemli ve gerekli bir kişilik özelliği. Bunun gibi bir video çekebilmek için, topluluk önünde konuşabilmek için, bir iş başvurusu yapabilmek için bile özgüven gerekli. Yani bu hayatta önemli kararlar almak için, önemli adımlar atmak için bir ön şart aslında. Yalnız nasıl dürüst, namuslu ve hakkaniyetli bir insan olmak için iyi niyetli olmak tek başına yetmiyorsa ve bunlar için tüm ilişkilerinde azami özeni göstermen, yani kendine çeki düzen vermen gerekiyorsa benzer şey özgüven için de geçerli. Özgüvenli olan insanların da yeterliliklerini, yani özgüveninin yeterli olup olmadığını sürekli olarak sorgulaması gerekir. Buna dikkat etmezsen ne olur? Kendini özgüvenli zannedersin, özgüvenli kararlar aldığını zannedersin ama bir bakmışsın yıllarını verdiğin kariyerin bu aldığın kararlar yüzünden elinden yitip gitmiş. Daha kötüsü de olabilir. Ne olabilir? Diyelim ki özgüvenin bir kere yara aldı. Eğer kendini toplayamazsan bunun üzerine bir sarmala girersin ve hata üstüne hata yapmaya başlarsın. Yani arkadaşlar özgüven insanı vezir de edebilir, rezil de edebilir. Şimdi bir motivasyon koçu gibi konuşmayı bırakayım da size somut bir örnek vereyim, ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. Bundan yıllar önce ben bir bankada inceleme soruşturma müfettişi olarak çalışıyordum ve bu konuda gerçekten de iyiydim. Hatta alanında, yani inceleme soruşturma alanında üstün başarı ödülü bile almıştım. Bunu kendimi övmek için anlatmıyorum arkadaşlar. Birazdan aslında bunun, yani bu ödülün nasıl da bana zarar verdiğini çok iyi anlayacaksınız. Şimdi Anadolu'nun bir şehrinde şube denetimindeyiz. Şimdi ekibinde de deneyimsiz bir müfettiş var. 2 kişiyiz yani toplamda. Şimdi bu müfettiş arkadaş elinde imzasız bir hediye fişiyle geldi. Yani müşteriye bir ödeme yapılmış, bir ödeme fişi düzenlenmiş ve imza yok. Tutarı da şimdiki parayla diyelim ki 500 lira gibi bir rakam. Şimdi hesap sahibinin bu işlemden haberi olmadığını söyledi bana o müfettiş arkadaş. Her şube denetiminde müfettişler normalde yüzlerce hediye fişini, yani bunun gibi müşteriye yapılan ödemelerin fişlerini kontrol ederler. İmza var mı yok mu diye. Bir örneklem yöntemiyle biz bunları çekeriz ve bakarız, kontrol ederiz. Her denetimde mutlaka imzasız bir hediye fişi çıkar. Ama öyle bir hediye fişidir ki bu genelde şubenin tanıdığı bir müşteridir. İmza atacağım sonradan denmiştir, imza unutulmuştur. Veya o an için bir yoğunluk olmuştur, imza atılması unutulmuştur gibi. Yani genelde bir şey çıkmaz bunun altından. Sordum şimdi bizim ekipteki o müfettiş arkadaşa, var mı başka örneklem grubunda imzasız herhangi bir ödeme fişi? Yok dedi bana. Ben de dedim ki bunun üzerine, madem başka yok imzasız herhangi bir fiş, o zaman gidin, büyük ihtimalle bu müşteri ki yaşlıydı. Yaşlı bir müşteri olduğu için imza atmayı unutmuştur. Bu parayı da çektiğini hatırlamıyordur. Gidin operasyon yöneticisiyle beraber konuşun, imzasını alın dedim. Nitekim müfettiş arkadaşım operasyon yöneticisiyle beraber gitti, müşteriyle konuştu. Müşteri de ödeme fişini imzaladı. Sorun kalmadı mı acaba? İnceleme soruşturma müfettişiyken çok başarılıyım, ödül aldım dedim ya, hani böyle özgüvenim tavan yapmış artık. Hemen kararımı verdim. Bu olayda da sorun yok dedim, geçtim. Zaten imzayı da almadık mı müşteriden? Aldık. O zaman ne olabilir ki zaten? Bir eksimiz kaldı mı? Kalmadı. Bitti mi peki burada? Ne yazık ki bitmedi arkadaşlar. O şube teftişi bitti. Ama ondan aylar sonra bir öğrendim ki bu ödeme fişi, yani imzasız demiştim ya, o ödemeyi gerçekleştiren gişe yetkilisi meğer müşterilerin hesabından para tırtıklıyormuş. Yani zimmetine geçiriyormuş. Tabii imzasız fişler gırla. Küçük rakamlar olduğu için de çok dikkat çekmiyor. Biz de o gün gittik, müşteriden imzayı aldık. Önemsemedik. Ne oldu? Şimdi bu zimmet olayını duyunca nasıl böyle başından aşağıya kaynar sular döküldü var ya, anlatamam.
çok kötü bir duyguydu. Neden? Çünkü benim gibi güya tecrübeli, güya deneyimli, özgüvenli bir müfettişin asla yapmaması gereken bir hataydı bir kere. Benim orada bu işi operasyon yöneticisine, iyi niyetli mi, kötü niyetli mi bilmediğim operasyon yöneticisine ve deneyimli mi, deneyimsiz mi diye tartmadığım müfettişi bırakmamam gerekiyordu. Bu işi benim kendim şahsen takip etmem, müşteriyle konuşmam ve hatta o gişe yetkilisi kimse, yapan o işlemi yapan kimse, onun diğer fişlerini de örneklem grubuna dahil edip mutlaka incelemem gerekiyordu. Ama ben gereken mesleki azami, özeni ve hassasiyeti göstermemiştim arkadaşlar. Bu da tamamen şüpheci yaklaşımı kenara itip eski deneyimlerime, özgüvenime fazla güvenmekten kaynaklandı. Peki Metin, sana bir şey oldu mu diye sorarsanız hayır, olmadı. Yani işimden olmadım. Kimse bana niye böyle bir eksik yaptın diye de hesap da sormadı. Neden? Çünkü kağıt üzerinde her şey tamdı. Eksik imza var mı? Yok. Müşteri imzasını attı mı? Attı. Tamam da aslında olay o değil işte. Ben biliyorum ben. Biliyorum ki ben orada hata yaptım. Bana yakışmayan, mesleğime yakışmayan bir hatayı fazla özgüvenli olduğum için yaptım. Benim hatam, tekrar ediyorum, fazla özgüvenli olmak ve peşin hükümlü davranmaktı. Oysa ki yapmam gereken şüpheci olmak ve daha detaylı olarak o olayı incelemekti. Arkadaşlar, peki size bu olayı niye anlattım? Siz de aynı hataları yapmayın diye. Bu iş hayatınızda, kariyerinizin her noktasında yaşayabileceğiniz bir şey. Aşırı özgüven size kaybettirebilir. Arkadaşlar, sadece aşırı özgüvenli olmak değil, iş hayatında başka peşin hükümler, ön yargılar veya mailler yüzünden de bir sürü yanlış yapabiliyoruz ve bu yanlışlar kariyerimize mal olabiliyor bazen. Arkadaşlar, AFC yani Anti-Fraud Collaboration diye bir kurum var. Yani suistimal karşıtı birliktelik diye çevirebiliriz. Bu kurumun yayınladığı çok güzel bir makale var. Şuraya hemen yansıtalım. Türkçesi uygulamada şüphecilik. Ne demek uygulamada şüphecilik? Bu makale bu arada hem yöneticiler hem denetçiler için, yani geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Uygulamada şüphecilik, yaptığın her işi sorgula demek aslında özet olarak. Bu makalede biz çalışanlara iş hayatımızda yanlış yaptıran peşin hükümlerin, ön yargıların, maillerin neler olduğunu anlatmışlar. Yani bunları sıralamışlar ve bunlara karşı ne yapılabileceğine dair de tüyolar vermişler. Gerçekten çok güzel bir makale. Bu videonun altına ya da açıklamasına linkini koyuyorum. Mutlaka girin, okuyun. İngilizcem yok veya ben o kadar uzun okuyamam derseniz özetini de çıkarttım. Yine Medium'daki yazımda, aşağıda onun da linkini koyuyorum. Girip oradan da okuyabilirsiniz. Dediğim gibi mutlaka okuyun ve şüpheciliğin, yani kendine aşırı güven ve bunun gibi daha bir sürü peşin hükümden neden ve nasıl kurtulmamız gerektiğine dair bir farkındalık kazanın. Bu sizi hayatta, iş hayatında her zaman rakiplerinize karşı bir adım öne taşıyacaktır. Arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur bu video sizin için. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin. Çok teşekkürler izlediğiniz için.